Herkese Karadağ'dan merhaba. Ben bu sabah 7.30 uçağıyla Karadağ, Montenegro'ya geldim tek başıma. Bu benim ikinci yurt dışı ama ilk tek başıma yurt dışı deneyimim. İlkinde eşimle Sırbistan'a gitmiştik. İkincide de eşim vücut geliştirme yarışmacısı. Türkiye şampiyonasında ikinci olduğu için Karadağ'da yapılacak olan Balkan şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Ve milli takımla beraber Karadağ'a geleceklerdi. Bizim de yıllık izinlerimiz aynı zamana denk geliyordu zaten. Tam da bu yarışma sürecine. Biz aramızda dedik ki ben önden bir gideyim. Hem bir kafa dinleyeyim. Tek başıma tatil yapayım. Çünkü o kafileyle gidip gelmek zorunda. Bir arada gidemiyoruz. Kısıtlı zamanımız var. Yarışmadan önce de bir şey yiyip içemediği için bir yere gitmek istemiyor falan. Neyse işin özü. Tek başıma bir günlük Karadağ tatili yapıyorum. Onlar da yarın öğlen uçağıyla gelecekler. Yarın buradan çıktıktan sonra onların geleceği diğer havalimanının oraya gideceğim. Onları karşılayacağım. Sonra ya bu vlogu burada kapatırız ya da devam ederiz bilmiyorum. Çünkü bir tane Ozmo'muz var. Ben mi çekerim, eşim mi çeker? Aramızda karar vereceğiz artık. Tabii ki bu videonun başlangıcı böyle olmayacak. Size konuyu özetlemiş oldum. Yol ayrımına geldiğimizde solda bir gaz istasyonu var. Sağda da bir otobüs durağı var. Burası mı diye düşündüm ilk başta. Haritadan baktım. Sola doğru gitmemiz gerekiyor. Böyle bir 15 dakika falan devam edeceğim dümdüz. Orada olması lazım. Umarım doğru yeri buluruz. Adam öyle bir söyledi ki hani sanki hemen oradaymış gibi. Yanlış mı geldim ya? Bir dakika. Yanlış gidiyormuşuz arkadaşlar, pardon. Bir 15 dakika daha yürümem gerekiyor. Ama güzel. Yani atmosferi çok güzel buranın, o yüzden sorun değil. Şimdi tekrar bir düzeltelim. Az önce çıktığım yeri size göstereceğim. Tam şu köşeden çıktık. Otobüs durağının oradan tekrar dümdüz karşıya doğru devam edeceğiz. Ben buradan bağlanayım direkt kestirmeden. Bana çok kendimi Antalya'da gibi hissettirdi şu an burası. O kadar kötü ki. Kaldırım yok ya. Yaya için kaldırım yok. Bakın şu kenarlardan gitmeye çalışıyorum. Otobüs durağı simgesini gördük arkadaşlar. Dediğim gibi bir 15 dakika yürüdük. Geldik. Evet, otobüs terminalini buldum. Hemen solda kalıyor. Bakalım bizim otobüsümüz var mı burada? Saat tam 9'da buradaydım. Otobüsü kaçırmışım maalesef. Saat 5 sanırım zannedersem. 10'da gelecek diğeri galiba. Bir saattir bekliyorum neredeyse. Bir otelime gitseydim başka bir şey istemiyorum şu an. Arkadaşlar otobüsten indim. Ya ben buradaki
Otobüslerle gerçekten baş edemiyorum ya. Duraklar falan zaten haritada gösterilmiyor. Neyse dedim şeye basayım, düğmeye basayım, stop'a bastım. Yok yani adam durmuyor, devam ediyor. Otelden de bayağı bir uzaklaştık. Şu an 15 dakika yürümem var yine. Ama manzara çok güzel, o yüzden yürüyorum, sıkıntı yok. En son dedim hani zar zor insanlar da var bayağı. Valizle birlikte zar zor yanına gittim. Ben burada inebilir miyim lütfen dedim. Öyle bıraktı sağ olsun. Ama gerçekten manzara müthiş. Manzara harika, ona diyecek lafım yok. Arkadaşlar yok, pilim bitti. Gerçekten pilim bitti. Yani hem kahve içmek istiyorum. Terledim, saçımı başımı düzeltmek istiyorum. Ya Sırbistan'da hiç böyle değildi biliyor musunuz? Onun vlogu da var kanalımda. Bir yere mi gideceğiz? Direkt yazıyorduk Google Maps haritalardan. Direkt çıkıyordu, şu otobüse bin, şu kadar durak git vesaire vesaire. Ve her durakta da kendisi duruyordu zaten. Bilmiyorum, burada çok zorlanıyorum. Yani gezerken nasıl olacak hiçbir fikrim yok şu an. Yani ehliyetim var benim ama aktif araba kullanmadığım için cesaret edemem öyle bir şeye. Allah korusun yani, Türkiye'de cesaret edemiyorum. Yurt dışında bir de kaza falan olsa hiç uğraşılmaz onunla. Belki bisiklet kiralayabilirim ama. Şehir merkezine bisikletle giderim, gezerim. Öyle yaparız çünkü bayağı uzak aslında. Bazı videoları yanlışlıkla slow modda çekmişim. Onu az önce fark ettim. Hızlandırdığım zaman sesi kurtarılacak mı bilmiyorum. Kurtarabildiğim kadar kurtarırız, yoksa yoktur yani, yapacak bir şey yok. Birazcık burada soluklanmak istedim. Çok güzel bu arada ya, çok huzurlu. Bakın burada az önce tekneyle çıktılar, gidiyorlar. Odaya geldim, yerleştim ben. Şimdi size hızlıca bir göstereyim, kahve içeceğim. Böyle küçük bir lavabosu var, minnoş. Böyle tatlı bir oda. Gayet hoş bence, sevdim. Mutfağı da varmış, yani istesem yiyecek içecek bir şeyler getirebilirmişim hani. Hatta tava getirip burada kendi yemeğimi bile yapabilirmişim. Tava var. Marketten bir şeyler alıp yapsak mı? Ya bayağı her şey var yalnız. Bardaklar falan. Küçük bir televizyon var. Hiç açmadım daha. Makyaj aynası. Ve asıl olay burada. Bakın şu güzelliğe. Buraya gelirken Tivat Havalimanı'nı mı kullansam, Podgorica'yı mı? Kararsız kaldım. Podgorico'ydu sanırım. Emin olamadım. Bir bakayım ona. Yarışmanın yapılacağı alan Niksic'te. Ama ben eşimle aynı gün geldiğimde hani direkt Niksic'e gittiğimizde gezecek yerlerin hiçbirine gelemeyecektim. Çünkü çok ters ve uzak bir yerde kalıyor. Direkt Tivat Havalimanı'na bilet aldım. Tivat'tan Kotor ve Perast'ı gezmek istiyordum. Bugünkü planım o şekilde. Biletimi Tivat Havalimanı'na aldım dediğim gibi. Fakat İstanbul Havalimanı'ndandı biletim. Sabiha Gökçen'e gittim gece saat 2'de. Oradan Havaist'e bindim. Öncesinde biletimi online olarak almıştım. Zaten hani dolu olma ihtimaline karşı vesaire. O gün de şansımıza deprem olmuştu bu arada dün. Hepimize çok geçmiş olsun. Biz de gerçekten çok korktuk o kadar sallanınca. Tabii eşimi bırakmak istemedim ama o da dedi hani aldık artık, ayarladık, git. Ben de yarın geleceğim zaten falan dedi. İşte o şekilde Sabiha'ya gitmiş bulundum. Oradan 1 saatlik bir süreyle saat 3'te Havaist kalktı. Havaist saatlerinde buraya bırakırım. Saat 4'te İstanbul Havalimanı'ndaydım.
Zaten yurt dışı uçuşlarında 2-3 saat öncesinden orada olmakta fayda var biliyorsunuz. Erkenden gitmiş oldum. Karnımı falan doyurdum. Güzelce sabah erkenden buraya geldim. İşin kilit noktası orada arkadaşlar. Ben buraya geldiğimde saat 8'di. Ama otele vardığımda saat 12 idi galiba. Toplu taşıma gerçekten sıkıntılı bence burada. Şimdi saat 2 sanırım. 2 ya da 3 olması lazım. Ben bugün gün batmadan, günün kaçta batacağını da bilmiyorum, Kotor'u ve Perast'ı gezmek istiyorum. Şöyle biraz notlar aldım. Daha önceden hazırlanamamıştım. Burada 2 dakika bakmaya çalıştım. İşte yemek yerleri, gezilecek yerler vesaire. Perast'ta tekne turunu yapmayı çok istiyorum. Fakat işte dediğim gibi araç kiralamadım. Bilemiyorum o yüzden nasıl gideceğiz, nasıl yapacağız. Bir ChatGPT'ye soracağım. Otobüs hakkında bir bilgisi var mı diye. Eğer yoksa buradaki hanımefendiye bir soracağım. Hangisine daha kolay gidebilirim vesaire. En kötü sadece birini gezeceğiz bugün. Ben de bilmiyorum. Birlikte yaşayıp göreceğiz. Odamı çok beğendim. Buraya eşimle de gelmek istiyorum mutlaka. Yani bu odaya değil, yukarıda birkaç tane daha oda var. Oralar direkt böyle çok daha yakın manzaraya karşı. Şöyle göstereyim. Bakın mesela şu üstteki oda muhtemelen çok güzeldir orası diye düşünüyorum. Neyse ben hazırlandım gördüğünüz gibi. Yavaştan toparlanayım çıkalım. Makyajımı falan çok beğendim bu arada. Ben yurt dışında kendimi daha güzel hissediyorum. Neden bilmiyorum. Havasından mı suyundan mı artık ama bir akım görmüştüm. Onu bir çekmek istiyorum. Arkadaşlar çıktım otelden. Burası Muo diye geçiyor sanırım. Boylu boyunca bir cadde var. Az önce hatta o caddeyi ChatGPT'ye söylemiştim. Jadranska Magistrala yazıyor. Oradan boylu boyunca bir yol var ama otobüs hiç geçmiyor buradan. Bilmiyorum nasıl gideceğim. O bisikleti soracaktım aslında. Ne kadara kiralıyorsunuz falan diye. Ama ben şimdi Perast'a da gideceğim için hiç bilmediğim bir ülke sonuçta insanı nasıldır? Güvenilir mi? Çalarlar mı? Bulaşmak istemedim o yüzden. Yavaş yavaş yürüyeyim artık. Bakacağız. Otobüs gelirse atlarım. Caddelerin güzelliği. Az önce haritaya bakarken fark ettim. Kotor otobüs terminali çok yakınmış buraya. 4 dakika falan var. O yüzden oraya gidip bu arada şöyle dediğim gibi denizin kenarında bir cadde vardı. O cadde üzerinden yürüdüm. Kotor Old Town şuralarda kalıyor. Buradayım. Dedim ki bir pizza falan yiyip öyle mi Perast'a geçsem ama otobüs terminali çok yakınmış zaten. 10 dakika kalmış. Direkt oradan Perast otobüsüne binip gideceğim. Çünkü yağmur da yağmaya başladı. O tekne turunu bir halledelim aradan. Çünkü bir videoda da gördüm. Ama kışın atmışlar onu. Saat 16'dan sonra daha fazla yapılmıyor tarzında. Umarım öyle değildir. Çok istiyorum. Kotor Central Bus Station otobüs terminalinde ismi. Oraya gidiyorum şimdi. Daha ileride gösteriyor. Ama burada bir otobüs durağı var. Tam Tobago'nun hizasında. Bir oraya soralım bakalım. Çarpılmadan. Şuradan gideceğiz. Ay inanmıyorum ya. Bir tane adama sordum. Bana öbür tarafı gösteriyor. Perast diye bakın göstereceğim şimdi. O tarafa doğru tekrar gelince nasıl kaçıyor. Ne bu? Salak. Otobüs terminalinde asla yardımcı olmuyorlar. Tomorrow dedi birisi. Bir adam dışarıdaydı, ona sordum. Perast'a nasıl gidebilirim diye. Kendi dilinde konuşmaya başladı. İngilizce dedim, Türkçe dedim. İşte yok dedi. Bu taraf mı dedim. Perast bu tarafta normalde. Yok dedi. Öbür tarafı gösterdi. Gördüm haritada.
Bus stop to Perast and Risan yazıyor. Yani Perast için otobüs durağı direkt konum olarak varmış. Ben onu fark etmedim. Şimdi oraya gidiyorum. Tekrar döndüğümde işte beni gördü. Kafasını çevirip öbür tarafa doğru gitmeye başladı ya. Sinirlerimi bozdu 2 dakikada. Gelmişim, ne güzel ülkeni beğenmişim, anlatıyorum. Ne var yani, bu turist sevmemek neden? Gerçekten çok yoruldum ya. Bakın insanlar bu yukarılarda fotoğraf çekiniyor. Ben çekinemiyorum tabii. Hatta ben de yani eli yüzü düzgün olan birine sormak varken gidiyorum. En böyle meymenetsiz tipe sorarsan böyle olur. Kendi de değildi bence bu arada, buranın yerlisi falan değil. Çünkü başka bir dil, İtalyanca konuştu galiba biriyle telefonda da. Neyse, belki de yanlışlıkla orayı gösterdi. Sonra utanıp yaptı. Öyle düşünelim. Hazır basmayalım. Of. Benim overthink seviyesi. Bakın bir şey oluyor ve 10 dakika onunla canım sıkılıyor. Neyse, burası çok güzel, bakın. Tam burada bir tabela var, otobüs tabelası. İnternette de yazıyor ki hani otobüs durağı Perast için falan. Biraz bekleyelim bakalım gelecek mi? Bir tane arkadaşlar, inşallah odur. Yabancı birisi geldi yanıma, o da bana soruyor. Burası otobüs istasyonu mu diyor. Perast'a gidecekmiş o da. Saatini yaptık, biraz biliyormuş o da, ben de az önce yorumlarda gördüm. Her 15 dakikada bir buradan kalkıyor olması gerekiyor. Böyle bir oturdum buraya. Azıcık bekleyelim bakalım. Bir 15 dakika daha bekleyebilirim bence. Zaten artık gelmezse Perast'ı vazgeçeceğim. Oraya Murat'la gideriz bir sonrakinde. Sadece Kotor'u gezip eve dönerim. Blue Line'ın otobüsü. Bu herhalde halk otobüsü. Hep bu oluyor. Ben yine 5 dakikayla kaçırmışım. Sabah da aynısı olmuştu. 1 saat beklemiştim. Yine aynısı oldu işte. 15 geçeymiş. ChatGPT'de 40 geçe falan diyordu. Bugün Perşembe olduğu için. İşte çok düzgün bilgi yok açıkçası. O konuda biraz zorluk çekiyorum. Ama çok şükür bindim. Hava geç kararıyordur umarım. Biraz orada gezerim 1 saat falan. Sonra Kotor'a tekrar geliriz. Otobüs ücreti 1,5 euro. Yarım saatte götürecek tahminimce. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama muhteşem. İnşallah belli oluyordur. Tam kaçta binmiştik? 20-25 geçe bindik. Saat 16:50. 16:50'de buradayız. Evet, Saat Kulesi'nin oradayım şu an. Çok güzel şeyler çektim. Vlog'a da koyarım. Yemek yeri bulalım. Karnım çok acıktı çünkü. Boca Libre pizza tavsiye edilen yerler arasındaydı ama geldim. Hemen şu sağımda. İçerisi bomboş, o yüzden giresim gelmedi. İleride bir restoranın önünden geçmiştim. Dardin sanırım.
Orada bayağı insanlar vardı ve tatlı bir yer. Oraya gireceğim sanırım. Burada bir arkadaşımız konaklamıştı. Murat ona sormuş işte Karas'ta güzel nereler var diye. Jardin diye okunuyor zannedersem. Öyle bir restoranta geldim. Bir saniye şöyle göstereyim. Burası. Buraya geldim. Valla konumu, lokasyonu çok güzel. İnşallah yemekleri de güzel olur. Çok fazla yemeyeceğim çünkü Kotor'da dilim pizza falan yemek istiyorum. Cevapi de çok çekiyor canım. Eğer burada bulursam onu da yiyeceğim. Tatlı da yiyebilirim. Turlar devam ediyorsa yapacağım da çok da geç kalmak istemiyorum bir yandan. Hello. Thank you. Ortam çok güzel yalnız. İlk defa deneyeceğim bu arada. Daha önce Black Risotto yememiştim. Kocişimle buluşmaca. Onunla date yapıyoruz. Biz Pendik'teyiz. Hanımefendi Karadağ'da. Ben deniz mahsulleri çok sevmiyorum. Karides denemiştik en son. Sevmemiştim mesela ama yine de arkadaş çok övünce burada da denemek istedim. İlk başta güzel geldi. Sonra bitiremedim. Hoşuma gitmedi. Olsun, pizza yemek istemedim. Çünkü Kotor'a geçince orada dilim pizza yiyeceğim zaten. Şimdi bir tekne turu yapmaya çalışalım. Otobüse de 25 dakika kaldı aslında. Gidebilirim çünkü bir sonraki 1 saat sonra. Kafam çok karışık o yüzden. Bir tane hediyelik aldım az önceki yerden. Tatlış bir şey. Onu da buzdolabına asarız. Herkese almıyorum hediyelik. Sadece eve aldım. Murat'la gezdiğimiz zaman alırız. Sen ne tatlış bir kedisin. Minnoş, minnoş, minnoş. Minnoş. Arkadaşlar doğruymuş. Tekne turu şeyde bitmiş. 5'te bitmiş. Şimdi otobüse 5 dakika var. Ben koştur koştur gidip o otobüse yetişeyim gideyim. Ya ben nasıl yetişeceğim? Ay. Çok yanlış yaptım ya. Çok yanlış yaptım. Kayboldum. Gerçekten kayboldum şu an. Of. Ay yok, girmeyeyim buraya. Nasıl gideceğim ya? Tövbe yarabbim. Burası çıkıyor mudur? 25 geçiyor. İmkanı yok, yetişemem. Çıktığım yere bakın. Of. Gitmiştir bile belki, az önce büyük bir otobüs sesi duyuldu. Hayır ya. Bu değil. Ama bence gitti. Çünkü bir tane kadınla aynı anda gelmiştik ya. O da bu saattekine binecekti.
Onu göremiyorum şu an. Hey, are you waiting for the Qatar bus? Yes. Qatar. Yes. Yeah, okay. Thank you. That stops, but I don't know too. But it will come. So. he said the bus time is 20 or 25. So it's soon. Now. Yeah, Okay. maybe. 50 minutes. Really? Yes, Okay. yeah. So I didn't miss. Okay. There was no bus. Arkadaşlar geldim Kotor'a. Kısa sürdü. İçim geçmiş ya yorgunluktan otobüste. Şimdi burada bir Tourist Information yazan bir yer var. Bir oraya şeyi sorayım. Ne denir ona? Vergi vermemiz gerekiyor galiba. Buradan mı acaba? Öyle bir şey duydum. Günlük 1 euro vergi vermeniz gerekiyor. Eğer ödemezseniz çıkışta 40 euro cezası var diye. Onu araştırıyorum şimdi. Yok, o buradan değil galiba ama bakın böyle turlar varmış. Mesela Peras'ta gitmiştim ya, Peras turu 20 euro diyor. Botla geri dönüyorlarmış. Güzel. Ben de yemeğe 27 euro verdim. O yemeğe onu vereceğime böyle bir şey yapabilirmişim. Şöyle çekeyim size, bakarsınız. Saat kulesi burada demek. Çok tatlıymış burası. Hi. Hello. Do you have margarita? Margarita, of course. This one. Venir. Okay. Venir. One slice. One slice. Tamam. Vermiş olayım. O turist danışmasından girdikten sonra şurada Forza Cafe kalıyor. Posta şeyleri var burada, sarı tabelalı. Posta falan yazıyor. Orayı da geçtikten sonra bu hediyelikten sonraki yer residence falan yazıyor zaten. Oradan turist vergisini ödeyebilirsiniz. Ben ödedim şimdi bir gece için 1 euro. Diğer kalan günleri Nixish'te olacağımı söyledim. O günleri şimdiden ödettirmiyor. Nixish'te şey yapıyormuş. Kalacağım yerin kendisi ödemesi gerekiyormuş mecburen. Öyleli. Şimdi gidelim bir krem pita tatlısını deneyelim. Bir kahve içip. Onu da burada Forza Cafe'de deneyeceğim. Akşam sanki daha da tatlı olmaya başladı. Maalesef bitmiş. Şu tatlıdan istiyorum. Krem pita ama bitmiş. Diğer seçenekleri sundu bana. Başka bir şeyler varmış da istemiyorum dedim. Yarın 11'den önce gel diyor. Bitmemesi için. Sabah sabah yani tatlı mı yenir? Ya yenir de akşamüstü kahveyle yemek istiyordum. Şimdi bana o adam geri gelip laf etmeden hemen bir başka bir yer bulup tüyelim. Cizare diye telaffuz ettiler burayı. Çok çıtır çıtır değil. Bayağı uygunlu fiyatı. O yüzden böyle galiba. Yani izlediğim videolarda böyle çıtır çıtır oluyordu yufkası. Burada espresso ile birlikte 4 euro. Forza Cafe'de olmadığı için oradaki esnaflara sordum. Onlar söylediler git orada ye diye. Burada
Burada Türklerle karşılaştım. Beyza ve Elif. Onlar da gezmeye gelmişler. Merhaba. Oturduk kahve içiyoruz. Ben içtim gerçi, onlar içiyor. Afiyet olsun. Konuşmuş olsaydık. Kaç dakika sürüyor? Valla şimdi gidiyoruz. 1,5 saat orada bize terasta yarım saat. Ortada küçük bir ada var. Vloglarda Orada da yarım izlemiştim. saat diyordu. Orada Biz orada inmedik. Yerine Sadece fotoğraf çektik. Uzaktan terasta geçirelim dedik. İyi, güzel. Çocuk geri bizi normalde Kotor'a getirmiyorlarmış. Bizimkiler rica etti Kotor'a bıraktı. Aa, süper. Çok iyi oldu. Yürümedik yani. Bayağı da yürürken. centilmen biriydi. Biraz yürüdük. Çok az bir şey. Yürüdükten sonra 2 tane erkek vardı. Ortada bir yer ya. İsim falan da yoktu. Fiyatı ne kadar peki? Öğrenmiş olsunlar. Biz 5 kişi 80 euro verdik. Normalde 100 5 euro. kişi. Bizi Kotor'a da bıraktı ricayla. Ama diyor. Birazcık pazarlık yapıldı ama. Türksünüz değil mi diyor anladı. Pazarlık. Türklere pazarlık aynen. Sonrasında işte bizeyiz. O zaman tek kişi almıyorlar değil mi? Grup olarak alıyorlar. Olarak Aynen. alıyorlar. Tek kişi sanmam. Terasta dondurma yedik. Aa, dondurma. Gördüm de şeyden yiyeyim dedim. Burada Marshall var ya. Orası daha iyi. Orayı Aslında da yiyecektik de. Tam biz Pizza Primo'nun oradan geçtik. Dedi ki Marshall. Aldınız mı? Dedik, o sırada Yiyecekseniz beraber yiyin. Yürüyerek gideriz. o sırada vardı. Orada bir grup çıkmıştı. Bizi duydular. Best dediler. Aynen. Hatta ne dedi? Mango. Yes, mango dedi. Magnolia Birisi cheesecake'i önerdi. Ben de cheesecake istedim. Bir de fıstıklıyı önerdi. Evet, fıstıklıyı duydum ben de. Cheesecake ben ikisini alırım. Mangoyu Aynen. denemem de. Godo da çok güzelmiş de orada Budva'da uzak. Orada da dondurma. Godo dondurma. Bunu ben yazayım da. Direkt İtalyan dondurmasıymış. Biz de yarın Mikrofonun pili bitmiş. İnşallah sesim geliyordur. Şimdi neydi dondurmacının? Marshall. Marshall Gelato'ya dondurma yemeye gidiyoruz. Ha, burada. Burada ara sokakta. Buradaki dondurmacıyı deneyeceğiz. Diğeri kapanmış çünkü. Fiyatlar bu şekilde burada. Bu şekilde aldık. Biz nane ve limonlu aldık. Sen ne almıştın? kokonat ve cherry. Hadi deneyelim. Güzel. Gerçekten güzel. Hemen Çok ferah bir tadı var. Güzel mi O da smoothie. Arkadaşlar selam tekrardan. Ben odama yeni gelebildim. Saat 11 falan oldu galiba. Telefon şarjı, şimdi hiç bakmaya uğraşamayacağım. Yine bir saat otobüs bekledim. Yani nasıl oluyor bilmiyorum ama hep dakikasına kaçırıyorum galiba. 9 ya da 10'u 15 geçe duraktaydım. Gitmiş herhalde. Gelecek falan dediler 20-25 dakika içinde oradaki taksiciler. Bekledim. Hatta taksiciyle pazarlık yaptık işte. Şu kadara götürün falan filan. Dedim ben de otobüs gelmezse gideriz. Sonra bir saat bekledim. Bir saat sonra geldi. Çok yorgun hissediyorum. Güzeldi, keyifli bir gündü. Hani manzara açısından bol manzaraya doydum gerçekten. Cennet gibi burası. Ama yeme içme vesaire çok aşırı tatmin etmedi beni. Hizmet sektörünü de hiç beğenmedim. Denizin kenarındaki yer fena değildi. Ama mesela çekmiştim galiba. En son bir krem pita denediğim yer vardı. Orada adamla tartışacaktık neredeyse. Yani oturdum. Krem pita ile bana espresso getirdi. Espressoyu da aslında çok istememiştim de ikisi bir kampanyalıydı. Sonra espresso bitince dedim ki ben bir tane filtre kahve istiyorum. Bana diyor ki o ne? İşte hani anlatıyorum. Filter coffee diyorum, black coffee diyorum. Yok yani hiçbir şekilde o ne diyor. Bizde sadece espresso var diyor, latte var diyor. Orada 2 tane de kızla tanıştık. Hatta videoyu çekmiştim. Ne peçete koyuyorlar ne bir şey getiriyorlar. İlgilenmiyorlar yani, anladınız mı? Yani Türkiye'deki hizmet sektörü o kadar iyi ki bunu dışarıya çıkınca çok daha iyi anlıyorsunuz. Gerçekten o konuda
hiç mütevazilik yapmamalıyız bence yani. Daha leb demeden müşteri o leblebiyi anlıyoruz. Bir şekilde hani insanları gerçekten mutlu ve tatmin etmiş bir şekilde ayrılmalarını sağlıyoruz her yerden. Biz kızlarla oturuyoruz böyle. Ondan sonra ben çok susadım. Dedim ki hani bir su mu alsam dedim. Kızlar da şey dedi hani karşıda varsa oradan alırsın falan dediler. Market tarzı bir yer var. Üstünde patisserie bilmem ne yazıyor ama otomatın içinde sular, kolalar bir şeyler var işte. Bizim o kahve muhabbeti yaptığımız adam kapının önünde bir kadınla dikiliyorlar. Kahve muhabbetinden sonra da o kadının yanına gitti. Benim filtre kahve istediğimi falan söyledi. Gülüştüler bir garip bir şekilde. Her neyse. Gittim yanlarına. Oradaki kapıyı böyle açmak istedim. Hani içeri gidip su alacağım yani. Kapı kilitliymiş. Açılmadı tabii. Bana direkt böyle bağırmaya başladı. İşte ne diye kapıyı zorluyorsun falan tarzı konuştu İngilizce. Ben dedim su almak istiyordum. Hani su almak istiyordum dedim bu kadar. İşte buranın kapalı olduğu bariz belli. Ne diye girmeye çalışıyorsun? Dedim hani su almak istiyordum. Ne yapabilirim? Açık gözüküyor dedim. Bana zorla şey diyor işte kapalı olduğu bariz belli. Niye girmeye çalışıyorsun? Böyle hani bildiğiniz zorbalıyor yani ve dalga geçerek sesini yüksek bir şekilde herkese duyurarak falan böyle. Ben de bağırarak şey dedim içeride ışık var ama dedim. Sonra hiç yüzüne bile bakmadım. Geçtim oturdum tekrar kızların yanına. Ama yani o kadar sinirlendim ki gerçekten bütün moralim bozuldu. Yani ben senin şeyinde restoranında oturmuşum tatlı yemişim ve o bayat tatlıya laf etmemişim. İstesem diyebilirdim bu tatlı bayat diye. Ya da bir çatal şey getirmiyorsun. Ne peçete getiriyorsun ne bir şey getiriyorsun. Kendimle ilgili değil bu aslında benim sinirim. Bu bence bazı ülkelerde var. Bazı ülkelerde bazı kişiler Türklere karşı ya da başka milletler de olabilir. Hani ırkçılık, genel olarak ırkçılık gerçekten insanı kötü hissettiren bir şey. Kendi memleketimde birisi bana bunu yapmış olsa asla umursamam. Ama başka bir ülkede bana böyle yapılması şey demek oluyor. Hani biz kendi milletimiz dışında kimseyi istemiyoruz ya da artık dış görünüşümden falan Türk olduğumu anlayıp biz Türkleri sevmiyoruz demeye getiriliyor bence. O yüzden çok sinirlendim. O şekilde günüm bitmiş oldu. Üzerine dondurma yedik ama. Dondurmacımız kapalıydı istediğimiz yer. Başka bir dondurmacıdan dondurma aldık. Öylece günü kapatmış olduk. Kızlar da çok tatlılardı. Gerçekten güzel denk geldi. Böyle ufak tatlı tesadüfler gerçekten hoş oluyor. İnşallah onların da tatillerinin geri kalanı güzel geçer. Ben şimdi güzelce bir dinleneyim. Eğer çok erken uyanabilirsem böyle bisiklet kiralayıp bir azıcık belki bir tur atasım var. Zaman yaratabilirsem onun için. Onun dışında yarın gidip Murat İşko'yu alıyoruz havalimanından. Gelecekler böyle kırmızılar içinde milli takım. Aslında bayağı bir yer not almıştım işte. Şu kilise, şu müze vesaire. O tarz yerlere maalesef hiç giremedim. İşte Peras'ta sadece birkaç Peras artık uykusuzluktan konuşamıyorum. Bazı yerleri sadece dışından falan gördüm. Birkaç tane tarihi yer. Bilmiyorum içlerine giriliyor muydu orası ayrı da. Peras'ta herhalde bir tanesinin yukarısına çıkıp fotoğraf falan çekiliyordu. Otobüsle ancak bu kadar oldu. Zamanım da yoktu. Biraz da evden de geç çıktım. Ben 2.30-3 falan gibi evden çıktım galiba. Yetişmedi yani hiçbir şey ne yapabilirim. Yine güzel gezdik bence. Fena olmadı. İşte bir günde bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da daha her yeri görerek bir gün Kotor, bir gün Peras yapabilirsiniz. Ozmon'un da şarjı bitiyor. Kendi telefonum da şarjda. Benim de pilim bitti. Güzelce bir duş alıp artık muhtemelen yarın görüşürüz. Hadi size öpüyorum. Günaydın. Yine çok güzel bir güne uyandık.
Bayağı güzel dışarısı yine. Günaydın arkadaşlar. Otelden çıkış yaptım. Yürümek istemedim tekrar aynı yolu. Çünkü zaten bir 40-45 dakika sürüyor ve otobüslerde saat 9'daydı. Yetişeyim diye taksi çağırdım. Taksiden memnun kaldım bu arada. Hemen size söyleyeyim. Red Taksi'den çağırdım. Direkt WhatsApp'tan da yazabiliyorsunuz. Hani eğer konuşmada vesaire problem yaşayanlar varsa Translate'den çevirip direkt yazabilir. Vallahi ne diyordum unuttum. Taksiyle Kotor Bus Station'a geldim. Buradan otobüs saatlerine şeyden bakmıştım. Bus Ticket for Me diye bir siteden bakmıştım. Ona göre taksiyi çağırdım. Dedim bu saatte buraya gelin. Aldılar gittik. O şekilde. Burada da Kotor'dan Podgorica Havalimanı'na direkt gitmiyormuş. Podgorica otobüs istasyonunda duruyormuş. Oradan oraya 9 euro istiyorlar. Havalimanı ile arası da arabayla 15 dakika gösteriyor. Yine bir taksiye de bulabilirsem otobüs yapacağız. Biraz dolanacak galiba. Umarım Murat'la da yetişebilirim. Hoş geldiniz. Milli takım geldi arkadaşlar. Bunlarla servise bineceğiz şimdi. Selam arkadaşlar. Nikšić'teyiz. Çok fazla konuşamadık. Çok yoğun bir koşturma içerisindeyiz şu an. Otobüs yolculuğu fena geçmedi. Biraz uzundu bayağı. 2 saat falan sürdü galiba. 11'de orada olamadım. 11.30 da geçti hatta. 11.45 gibi Podgorica'ya gittim. Oradan da havalimanına gitmek için otobüse binecektim. Otobüs 11.30'da olduğu için onu kaçırdım. Diğeri 12'deydi. Taksiye fiyat sordum. O sırada otobüste bir abiyle tanıştık biz. Ona havalimanına nasıl giderim falan diye soracaktım. Futbol maçı izlediğini duydum. Dedim bu Türk, hemen sorayım. O abi de geziyormuş böyle kendi başına. Dil falan da bilmiyormuş ama geziyormuş. Güzel cesaret valla. Havalimanına indiğimizde oradaki taksiciden ev tutmuş, o daha önce tanıyormuş. Ona fiyat sorduk taksi ne kadar olur diye. 15 euro deyince ben binmek istemedim. Hani 15 dakika bekleyeyim dedim. Otobüste giderim, hani biraz beklesin eşim falan dedim. O da yok olur mu dedi, hani bir an önce git falan. Ben ödemek istiyorum dedi. Yani kabul etmek istemedim ama bayağı ısrar etti, sağ olsun. Eğer olur da bu videonun önüne falan düşer bir şey olursa tekrardan çok teşekkür ederim. Umarım tatilinizin geri kalanı da güzel geçer. O şekilde hemen hızlıca gelmiş bulundum havalimanına. Yetiştim bizimkilere. Zaten videosunu çektim, koyarım. Yarışma alanına gittik. Tartı yapılacak. Onlar orada bekliyor. Maalesef federasyon rezervasyon yaparken benim için rezervasyon yapmadı. Yani en azından yer ettirmiş olsalardı, ben parasını verseydim böyle uğraşmak zorunda kalmayacaktım. Kalacak yer ayarlamaya çalıştım kendime bayağı bir. Orada çünkü yer kalmamış. Alamıyorlar beni. Sağ olsun resepsiyondaki kız çok yardımcı oldu. Bir apartman önerdi. Şimdi size göstereyim. 2 gece boyunca burada kalacağım. 2 gece 3 gün için 60 euro verdim. Şöyle göstereyim. Böyle bir balkonumuz var. Buradan başlayalım bari. Hemen aynen buradan mı kalıyordu? Şu tarafta olabilir. Tam emin değilim. Dümdüz gidiyoruz. Oradan sola dönünce 2 dakika yürüme mesafesi. Şu şekilde yatağı var. Böyle küçük bir apartman yani. Banyosu. Eğer Nikšić'te konaklamak isteyen falan olursa şey yaparız. Açıklamalarda ismini belirtirim çünkü bayağı uygun.
Oralarda diğer odalar. Geldiğimde kimse yoktu. Yan mağazadaki çocuk yardımcı oldu. O onu aradı falan filan. Sonra kadın gelmiş az önce. Benim eurolar yetmedi. Şeye gittim, ATM'ye gittim. Bu arada kesinlikle Türkiye'den fazla euro alın yanınıza. Çünkü burada ATM'den çekerken bir 700-800 liram falan çöp oldu maalesef. Öyle arkadaşlar. Ben şimdilik videoyu burada kapatacağım. Çünkü bundan sonrasında Murat için bir vlog çekmek istiyoruz. Onun yarışma sürecini anlatan bir vlog olacak. Eğer aralarda bir şeyler çekebilirsem devam ettiririm videoyu. Çekemezsem de geri kalan kısımları, yarışma sürecini vesaire eşimin yani Murat'ın kanalından izleyebilirsiniz. Onun da hesabının ismini buraya yazarım. Öyle. Ben şimdi telefonumun şarjını falan doldurup gidip onların tartısına yetişmeye çalışacağım. Bir çekelim bakalım onları da. Böyle seyahat videolarını seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız yorumlarda belirtin. Hani Merve git burayı gez, bize de anlat dediğiniz yerler varsa belirtebilirsiniz. Seve seve gider yaparız. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşürüz.